Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça kolay bir mantı yapacağız. Kasnakta harika bir lezzet. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle geniş bir kaseye 3 su bardağı un aldım. Gerekirse daha ilave edeceğim. 2 adet yumurtam var. Unun ortasını açmıştım. Unun ortasına ilave ediyorum. Bir tepeleme tatlı kaşığı tuz. 250 mililitrelik bardaklarla 1 su bardağı su ekliyorum. Oda ısısında sıcak ya da soğuk olması gerekmiyor. Elimle iyice yoğuruyorum. Serte yakın bir hamur yoğuruyorum. Çok yumuşak bir hamur yaparsam hamur kendini bırakır. Olabildiğince sert bir hamur yoğuracağım. Dördüncü bardak unumu da ekledim. Yine unu azar azar ekliyorum. Hamuru tezgahta iyice yoğurdum. Hamuru kapta toparladıktan sonra tezgahta birkaç dakika iyice yoğurdum pürüzsüzleşene kadar. Tam tamına 4 su bardağı un kullandım. 200 milimlik bardaklar. Yine dediğim gibi kontrollü bir şekilde ekleyelim unu. Fazla gelmesin. Hamuru matımın üzerine aldım. Yine matın üzerinde de bir 2-3 dakika yoğurursanız hamurunuz pürüzsüz olacaktır. Hamuru 4'e bölüyorum. 2-2 olması gerekiyor. Bezeleri 2-2 ayırmanız gerekiyor. Verdiğim ölçülerden 4 tane beze çıkıyor. Her bir bezeyi toparlıyorum. Hamurları koyacağım tepsinin dibine un serpiyorum, yapışmasın. Hamurların üzerini buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar dinlendireceğim. Bu şekilde daha kolay açılıyor. Hamuru dinlendirmezseniz çok zor açılıyor. Yaklaşık 1 saat kadar dinlendiriyorum. Dilerseniz 2-3 saat de dinlendirebilirsiniz. Hamurlar dinlendi. Mantının iç harcını da hazırlamak istiyorum. Geniş bir kaseye 100-150 gram kıyma alıyorum. Bir tane büyük soğanı rendenin kalın tarafıyla rendeledim. Suyunu sıktım. Kıymayı sulandırmaması için. 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. 1 çay kaşığı da karabiber. Dilerseniz pul biber ilave edebilirsiniz. Ben etmiyorum. Bu şekilde harcı hazırladım. Elimle iyice yoğuruyorum. Dinlenen ilk bezeyi matımın üzerine aldım. Üzerine un serpiyorum. Yine yapıştıkça un serpebilirsiniz. Elimle açıyorum biraz. Tripod yüzünden güzel açamamıştım. Yine tripodun yerini değiştirdim. Yapıştıkça çok az un serpiyorum. Çok fazla un serpmiyorum. Bir incelikte açmak yeterli. İkinci yufkayı da aynı şekilde açıyorum. Yine elimle biraz genişletiyorum. İki yufkayı da açtıktan sonra şöyle bir kasnak kullanıyorum. Büyük bir kasnak. Tek seferde 2 kişilik çıkarıyor mantı. Üzerine ilk açtığım yufkayı seriyorum.
Çok az hafif bastırarak üzerlerinden geçiyorum. Üçgen yerleri belli olması için. Şöyle hafif elinizle de bastırabilirsiniz. Hazırladığım iç harçtan şöyle üçgenlerin ortasına yerleştiriyorum. Her bir üçgenin ortasına kıyma koyuyorum. Tüm kıymayı üzerine yerleştirdikten sonra ikinci açtığım yufkayı da üzerine seriyorum. Birbirine yapışması için mutlaka az unla açmanız gerekiyor. Çok unla açarsanız birbirine yapışmaz, sonradan açılmalar olabilir. Çok düzgün açmanıza gerek yok. Kenarlarını kapatıyorum elimle. Bastırıyorum bu şekilde. Merdane ile ya da oklava ile üzerlerinden geçiyorum. Oklava ile iyice üzerlerinden geçtim. Keskin yerleri kesmiş oldu. Arkasından elimle üçgenlerin ortasına bastırıyorum. Kendiliğinden çıkıyor. Şöyle göstereyim. Oldukça eğlenceli. Verdiğim püf noktalarına mutlaka dikkat edin. Kasnağı internet sitesinden yanlış hatırlamıyorsam 27 lira, yani en fazla 30 liradır. Birkaç ay önce almıştım. Değişik fiyatlarda kasnaklar var. Küçük kasnak almayın. Çok uzun sürüyor yapması. Bu yaklaşık 40 santimlikti yanlış hatırlamıyorsam. 40 santimlik bir kasnak. Bu mantıyı yapmanız yarım saatinizi bile almıyor. Toplam 4 tane bezeden yapıyorum. Bir tane kasnaktan yaklaşık 2 kişilik mantı çıkıyor. Çok da eğlenceli oluyor yapması. Gördüğünüz gibi kasnaktan sorunsuz bir şekilde çıktı. Kenarındaki fazlalıkları da alıyorum. Birbirine yapışmaması için bir miktar un serpiyorum. Yine bütün kalanları elimle ayırıyorum. Üzerinden oklavayla ya da merdane ile güzel bir şekilde geçtiğiniz zaman hiçbir problem olmuyor. Tepsiye bir miktar un serpiyorum yapışmaması için. Dilerseniz tepsiye buzdolabı poşeti serebilir. Mantıları üzerine tek sıra halinde dizebilirsiniz. Derin dondurucuda dondurduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup saklayabilirsiniz. Yemeğiniz olmadığı zaman, dilediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Tepsiye tek sıra halinde dizdim.
Çok fazla bekletmiyorum. Hamurlar kendini salar. Geniş bir tencereye daha öncesinde suyumu koymuştum. Kaynadı. Hemen mantıları tencereye atıyorum. Biz mantıları hazırlarken suda kaynamış. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyorum. 2 çay kaşığı tuz. Kaynayan suyun içine hazırladığımız mantıları da atıyorum. Çok çabuk pişiyor. Kaynamaya başladıktan sonra mantılar yüzeye çıkmaya başlıyor. Hazır mantılar gibi çok uzun sürede pişmiyor. Hamurunu da ince açmıştık. Çok kalın açmadık. Kevgirle çok ezmeden bir karıştırıp kapağı açık bir şekilde kaynatıyorum. Dibe çöken mantılar da yavaş yavaş yüzeye çıkmaya başladığında pişmiş demektir. Dilerseniz bir tane içinden alıp kontrol edebilirsiniz. Orta ateşten biraz daha fazla açmıştım. Fokurdamalar görüyorsunuz. Mantılar yukarı çıktı. Aşağıda hiç mantı kalmadı. Yaklaşık 2 dakika sonra alıyorum. Daha fazla pişirip hamurlaştırmak istemiyorum. Mantımız servise hazır. Göstermek istiyorum. Hiçbir tane açılma olmadı. Bir tane kasnaktan 2 tabak rahat rahat çıkıyor. Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Üzerine tereyağı, zeytinyağı, kırmızı toz biber ve nane yaktım. Dilerseniz sadece tereyağı da gezdirebilirsiniz şu şekilde. Harika bir lezzet, çok kolay ve çok eğlenceli yapımı. Tüm aşamaları birlikte yaptık. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına sorularınızı bekliyorum. Gördüğüm an size dönüş sağlıyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, bir sonraki tarifimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.